çöküyor. Kilometrelerce 200 kilometre boyunca 5 tane sırayla piyano gibi tak 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 çökerek 2,5 tane 17 Ağustos enerjisinde enerji çıkarıyor. Yani cami yıkacak büyüklükte depremler silsilesi mi? Evet, peki büyük deprem olarak diyebileceğimiz Ege'de gördüğümüz bir tek İzmir'deki bir boşluk var. Hemen Narlıdere'nin önünde İzmir Körfezi'ndeki bir fay var. O 1688'de kırılan bir faydı. O fayın bir daha kırılması meselesi var. Mesela Foça'da 1709, 1739'da kırılan depremler var. Erzincan için de aynı şeyi söyleyebilir misiniz hocam? Kovanın dibinde su var, henüz taşmaz diyebilir miyiz? Bu boyutuyla baktığımız zaman eli kulağında diyebileceğimiz 1784'ten beri kırılmamış olduğu için orada onu bekleniyor. Aynı müjdeyi Adanalılara da verir misiniz? Orada tabii bu 6 Şubat'tan çok etkilendiği için korkulan bir şey. Özellikle Amanos Dağları'nın doğu kanadında böyle bir riski söyleyebiliriz. Emlak piyasasını alt üst edecek bir soruyla geliyorum. İstanbul'un zemini en güçlü semti hangisi? Peki burada bir deprem olursa, 6'lık deprem bizim bahsettiğimiz şeyde, Silivri ve Kumburgaz'da, buradaki bu 6'lık deprem bunları rahat rahat kaydırıyor. Üzerindeki bina aşağı doğru kayıyor. Şimdi bile bu saydığımız hattaki binaları kaydırabilir. heyelanlı olan bölgede altı kaydırıyor. 99 depremindeki moment 1,6 yanında 10 üzeri 20. Bu çok yüksek bir orana denk geliyor değil mi hocam? Bizi ne yaptı 17 Ağustos'ta? Efendim merhabalar, Profesör Doktor Şener Üşümezsoy hocamla birlikteyim. Deprem ülkemizin birinci gündem maddelerinden biri, liste başı dönem dönemde aslında daha çok konuşulur hale geliyor. Bir süredir ülkenin belli yerleri yine çanlar çalıyor ve risk altında diye uzmanlar tarafından uyarılıyor. İzmir bu bölgelerden biri. Siz hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hepimiz. Yayını izlediniz mi hocam öğrencinizle? Sizi evet, bulamadık. Beytullah sağ olsun geldi, durumu anlattı. O her zaman ne derler, joker. Ama çok güzel çocuk evet, yetiştirmişsiniz. O kendi kendine yetiştirdi canım. Yani o çalışkan bir Adanalı çocuk. Siz Adanalıları seversiniz. Evet. Hocam Erzincan'dan mı başlayalım? Siz isim kullanmamızı çok sevmiyorsunuz biliyorum ama geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Celal Şengör dedi ki Ege'de çanlar çalıyor. Dikkat. İsterseniz Ege ile girelim, evet, başlayalım. İstanbul, Çukurova ve Doğu Anadolu Erzincan'la devam edelim. Evet. Ege'de çanlar hangi şiddette çalıyor? Şimdi Ege özel olarak ele alalım. Gerçekten de İstanbul içinde bir kriter oluyor Ege. Ege'de olayları bilmeyen arkadaşlar, istediği kadar uluslararası profesör olsunlar, o adaları ve o jeolojiyi bilmediği zaman, oradaki tarihçeyi bilmediği zaman şaşırıp kalıyor. En kolayı da bu tip yerde benim gibi olmayacak diyerek risk almak yerine bak bunun şeyi var, günahı var, ne derler, vebali borcuna gelir diyorlar. Aman vebali olmasın diye en büyüğünü söyleyip üzerinden atlıyorlar. Şimdi burada da baktım ben, bu hakikaten cehaletin son perdesiydi bu İzmir'de, Ege'deki, Santorini'deki olay. Kendi asistanlarımla bile tartıştım. Şimdi Santorini bir volkanik ada, tarihten de Minos medeniyetinin battığı yer olarak görüyorlar ya. O zaman eyvah aynı öyle büyük patlama olacak diyorlar, işte uçarız diye bakıyor. Onun iki tane ama daha ilginç bir şey var. O bölgenin jeolojisinde hep reddederek gidelim olayları ve sonuçta olayı söyleyelim. Santorini'de 2011 ile Ocak ayı ile 2012 Eylül arasında 1500'e yakın beşlik deprem olmuş. Santorini'de, tam Santorini işte. Bu Santorini'de değil bu deprem. Bu Kolombiya diye onun devamında olan bir noktada. Peki hemen buradan çıkartmayı yapalım. Hemen altını çizelim. Sizden öğrendiğimiz gazeteci tavırla. Peki büyük deprem olmuş mu 2011-12'den sonra? Olmamış. Peki volkan patlamış mı? Patlamamış. Ama hep sallantı oluyor, sarsıntı oluyor. Hayır, bu deprem fırtınası bizim Şampanya Köprüğü depremleri, onu anlatacağım. Orada 2011'de, 2009'da buradaki olan depremlerin teorisini yazmış arkadaşlar. Tektonik fizikte de makaleleri çıkmış. Yani bu volkanik bir yapı var. Adı da Kolombiya volkanı. Onun dibinde magma kütlesi var. O dönemde neden burada depremler oluyor? Ama büyük depremler değil.
böyle küçük küçük depremler oluyor. 5,5'tan fazla yukarı çıkmıyor diye onun teorisini yazmışlar ve bu yalnızca 2025'te değil. Bu 2011'de de var, 2020'de de var. Daha ilginci biraz bakılsa sürekli Datçalar, Marmarisler korktuğu zaman bir sürü haber yaptık, senden de yaptık. Nisaurus diye bir ada var. Kos'un hemen güneyinde, volkanik bir ada. O da 2021 ve 22 arasında 1500'e yakın, 5'e yakın deprem oldu. Bir ara Marmarisler, Datçalar sürekli korkuyordu. Yani Bodrum depreminden sonra o oluşmuştu. Bunlar her birinin altında sıcak bir merkez var. Sıcak merkez suları ısıtıyor ve fay kırılınca akiferdeki sular yukarı köpürerek yukarı çıkıyor ve fay içinde oradaki küçük stresli faylar içinde binlerce fay var. O küçük küçük faylarda binlerce beşlik deprem yapıyor. Büyük deprem yapması için büyük bir fay gerekiyor. Büyük bir zeyin yapışması gerekiyor. Bakın şu ellerimi büyük bir şey alalım. Yapıştığı zaman bunları böyle çektiğimizde veya böyle çektiğimizde avucumuzdaki deri sıyrılmadan ayrılmaz. Ama parmaklarımızı yapıştırdığımız zaman böyle parmaklardan bunlar küçük küçük bir sürü depremle yırtılır. Demek ki 3 tane yerde bu deprem fırtınası oldu ama insanlar burada görünce Santorini'nin hemen kuzeyinde eyvah Santorini patlayacak diyorlar. Santorini'de değil. İkincisi Santorini'de zaten olmuş. Üçüncüsü bizim Nisairos'ta olduğu gibi çok ilginçtir işte Akhisar'da bu tarzda deprem fırtınaları oluyor. Çünkü bir tarafta Simav Dağı, Simav graveni, bir tarafta Bakırçay veya graveni var, Bergama graveni. Bunlar böyle dururken böyle dönmeye başlayınca şu alan, parmaklarım açıldığı alan Akhisar çukurlu oluyor. Orada bir sürü küçük fay var. Sıcak sular o küçük faylar stresi içine girecek küçük küçük depremler yapıyor. Şimdi birinci olgu bu. İkinciye gelelim. Santorini'nin güneyinde. Santorini bir ada gibi gözüküyor. Ama onu devam ettiği zaman yukarıda hemen Anhidrous diye bir denizaltı adası var. Yükselmemiş tam. Onun üzerinde volkan var. Ondan sonra ileri geldiği zaman Amargos diye bir ada var. Yükselmiş. Ondan sonra indiği zaman Levitan diye bir ada var. Bunların önünde koca bir çukur var. Gökova diye düşünün. Bir taraf işte Kos batıdan. Gökova geliyor Bodrum. Sonra Ören. Ondan sonra git şeye kadar, Ula'ya kadar, Akyaka'ya kadar gidin. Bir alanda kara yükselmiş, alan çökmüş. Mesela kıyıdan Akyaka'dan Bodrum'a, Ören'e doğru gelin. Kıyıya baktığı zaman kıyı hep uçurum. O güzel koylar da Akbük dediğimiz yer böyle bir uçurum içinde oluşmuş. Bu neden sürekli burada böyle bir fay var. Ada var, o ressam gibi söyleyelim. Şurada baktığım zaman güneyden kuzeye doğru koca bir Bodrum adası var. Ama önünde böyle bir çukur var. Bu Gökova çukuru, mavi yolculuğu yapılan. Bu çukur her depremde aşağı çöküyor ve Gökova daha genişleşiyor ve daha derinleşiyor. Ve bu 6,7'lik deprem olduğu zaman Bodrum'da ben yıllar önce 2014'te Bodrum'daki bu riski tarif ederek biri Rodos'ta, biri Bodrum'da olan iki riski tarif ediyordum. Gökova'nın bu çöküşü nedeniyle Bodrum depreminde mesela Gökova biraz yükseliyor. Gökova diyorum. Gökova çöküyor çanak olarak. Onun karşısındaki alanda yükseliyor. Buna taban diyoruz. Bunun altından gelen taban bloku. Bu da tavan bloku. Ve böyle çekerek o güzelim koyu oluşturuyor. Gökova körfezini oluşturuyor. Aynı olay anlamak için daha net olarak koyalım. Şurası Sisam. Burası da Kuşadası Körfezi. Şöyle. Sisam'da bir depremde bu aşağı çöküyor. Sisam biraz daha yükseliyor. Bu tavan bloku ve bunun karşısındaki blok olarak da Gümüldür'de hareket ediyor. Aynı olay Midilli Adası yükseliyor, önü çöküyor. Mesela bir sürü deprem olmuştu Foça'da. O zaman demiştim ki büyük risk asıl deprem Midilli güneyinde. Daha evvel Saroz'da deprem olduktan sonra dedim ki Saroz'daki 2014'teki depremden sonra risk Kuzey Marmara'da. Hatta hep kayıtlarda bunlar gazete haberi olarak. Daha sonra bu gerçekten, daha sonra Bodrum'u belirttikten sonra geldi. O yüzden kain deniyor. Daha sonra da Sisam'daki depremi belirtmişim altını çizerek.
Bu Acıpayam'da olan bir deprem olmuştu. Dedim bunun ucu Sisam'da, orada risk vardır. Hocam siz 2021 yılında 6 Şubat'ta yaşadığımız o çok acı Anadolu depremini de öngörmüş ve tek tek olacakları söylemiştiniz. Ben bunu söylüyor olmaktan rahatsızım ama sizin öngörülerinizle bir şekilde karşılaşıyoruz. Araya girmeme izin verin. Bodrum söylediğiniz yıl olduğu gibi sırayı savdı mı? Tekrar Bodrum Bravo. için bir risk var mı? Hele hele Santorini'deki bu hareketlilik bu yaz Bodrum'a gidecek olanları tedirgin etmeli mi? Ben Bodrum'da deprem olduğu zaman ondan 5-6 yıl evvel Ege'de depremler nereye gidiyor diye Bodrum'u manşet almıştım. 1933'te bu Ula denilen kesimi, belki de Akyaka kesimi kırılmıştı. 1957'de Kos kırılmıştı. Arası olduğu gibi Bodrum boştu. Oradaki hesapladığı zaman 6,5'luk 6-7'lik deprem oluşturur diye hep yazıyorduk. Ve ben o anda Lefkada'da Poroz diye bir koydaydım. Haber geldiği zaman hemen orada bir çekim yaptık. Bodrum'dakilere dedik ki bakın burada bir risk vardı. Şimdi o risk artık bitti. Bundan sonra tatilinize devam edin. Herkes arabalarla kaçarken. Sağlam bir zemin olduğu için binalarda tek katlı, kireç taşla yıkılmadı ama Azmakbaşı gibi falan suların olduğu yerde sorun vardı. Bodrum'un zemini sağlam mıdır? Bodrum'un zemini sağlam. Kuşadası'nın sağlam mı? Kuşadası uzun bir hikaye. Her yerine göre değişiyor. Şimdi Kuşadası'na geleceğim ama Bodrum'da sorduğu soru için bu açılma hızı Ege'deki yılda 5 milimetre açılmayla Bodrum'da zaman içinde bu 2 metrelik çökmeyi sağlayacak bir stres biriktiği zaman deprem oluyor. Depremi şöyle alalım. Şurada iki tane şey duruyor. İki taraf. Burası tavanda olsun. Burası tabanda. Bodrum hikaye. Bu böyle biri aşağıya doğru geliyor. Bu da yukarı çıkıyor. Fakat burada avucum olduğu yerde gerilme yok. Buna atım buradaki mesela 3 metre aşağı indi. 3 metrelik atım. Burada 3 metre çıktı. Ama bu avucumun birleştiği yerde atım yok. O zaman bu atım için stres yaratıyor. Ve böyle yamulduğu için de strain yaratıyor. Ve deprem anında bu tık aşağıya düşüyor. Atım miktarı kadar stres boşaltmış oluyor. Biriktirdiği stresi. O yüzden Bodrum'da tekrardan bu depremin olması için bu stresin ve atım miktarı verilmesi gerekir. Yani zaman istiyor. Önce biri yılda diyelim ki 5 milimetre açılınca bu. Burada hafifçe çöküyor. Ama burası çöküyor ama bu çökmüyor. Ve yavaşça bu aşağıya bastırıyor. Daha sonra dayanamıyor. Bu ben 2 metre aşağı indim diyor. Sen de dengelemek için 2 metre bunu aşağı indiriyor. Bu 2 metre aşağı indiği zaman, bu 2 metre yamulduğu zaman bunda bir biçim değiştirme yaratıyor. O strain deniyor. Epsilonla gösteriliyor. Bir de bu arada bunun üzerine stres biriktiriyor. Tak aşağı çökünce bu bitiyor. Strostrop fay atımıyla fay uzunluğu arasında bir ilişki. Bu anlamda Bodrum'da bu iki deprem olduğu için Bodrum'da hiçbir şekilde yeni bir deprem yakın zaman olmaz. Buradan hareketle Santorini için bunu söylüyorum. Amargos için söylüyorum. 99 depreminde 7,4'lük depremde, yani bir depremde şöyle söyleyeyim önce. Bir depremin büyüklüğü, fayın uzunluğu, yırtılan fayın uzunluğu, yırtılan fayın derinliği, buna A diyoruz. Arazi gibi A. Bir de bunun ne kadar atıldığına bakıyor. Kaç metre? A çarpı atım miktarından moment çıkıyor ortaya. Burada söylemek istediğim nokta şu. 99 depremindeki moment 1,6 yanında 10 üzeri 20. 16. Yani 1,6'nın yanına 20 tane sıfır koyuyorsun. Bu çok yüksek bir orana denk geliyor değil mi hocam? Bizi ne yaptı 17 Ağustos'ta? Peki burada depremde ne çıktı? 4 çarpı 10 üzeri 20. Yani 4'ün yanına 20 tane sıfır koyuyorsun. Newtonmetre. 2,5 tane 17 Ağustos kadar enerji açığa çıktı orada. 1956 yılında. Şimdi 99 yılında Marmara'da oldu deprem. 7,4. Orada artık beklemiyoruz 250 yıl. Siz beklemiyorsunuz. Kimse beklemiyor. Bakın payın kırıldığı yerde şeyden başladı diyelim ki. Sapanca'dan başladı. Çınarca kadar kırıldı. Orada bir daha 250 yıl deprem olmayacak. Ama arkadaşlar o fayın batısındaki kesimi kırılmadı. O zaman orası kırılacak diyorlardı. Yani Marmara kırılmadı. Orası kırılacak diyorlardı. 250 yıl bekliyordu. Ama Marmara'da 17 Ağustos olmadan evvel 1894'te kırılmış
Ve Batı Marmara 1912'de kırılmış. Yani söylemek istediğim nokta şu. Kırılan fayda bir daha büyük deprem olması için aynı hikaye gibi. Bakın şöyle bu tarz hareketten sonra böyle durdu, dengelendi. Şimdi yavaş yavaş bu gidiyor bu tarafa. Yeniden bir geriliyor. Bir daha deprem oluyor. O 250 yıl gerektiriyor. Şimdi onu kapatalım o sayfayı. Sapanca, Çınarcık sırayı savdı. Artık 250 yıl orada bir şey yok mu diyorsunuz? Orada yok. Şimdi gelelim şeye. Santorini'de 3 tane 17 Ağustos büyüklüğünde deprem olmuş. Belki bu orası için belki 500 yıl bir daha deprem olmaz. Gerek Santorini'de gerekse Anhidros sırtında yüzlerce küçük kesilmiş faylar var. O faylardaki depremler de ancak küçük yüzlerce deprem olur. Büyük fay olduğu zaman çöküyor. Kilometrelerce 200 kilometre boyunca 5 tane sırayla piyano gibi tak çökerek 2,5 tane 17 Ağustos enerjisinde enerji çıkarıyor. Peki bu şampanya köpüğü depremlerinden Ege'de nasibini alır mı? Yani bizim sınırlarımız dahilinde. Evet, şimdi onu anlatıyorum. Burada niye şampanya köpüğü deprem oluyor diye sorarsak, Santorini dibinde bir magma var. O magma yukarıdan gelen suları ısıtıyor. Onlar burada akifer diyoruz. Taş içinde bunlar. Deniz içindeki sular değil. Kayalar içinde, derinde. Bütün bu faylar derinde oluyor. 10 kilometreye kadar derinde. Orada bu şöyle parmakların gibi alttan ısıtıyor. Bakın şu parmaklarım arasına bir tanesi kırıldığı zaman oradan hemen akifer dediğimiz o taş içindeki sulardaki basınç düşüyor. Tak o yukarı çıkarak öbür fayı kırıyor. Tak öbür fayı kırıyor. Ama faylar küçük olduğu için burada o faylar kadar deprem oluyor. Şöyle söyleyeyim. Deprem oluşturan olay şu burası fay düzlemi olsun. Bu sıkıştırma gücü. Bu iki taraftan sıkıştırıyoruz. İşte bu güç büyükse deprem olmuyor. Ama diğeri ise bu güce savaşan, bunu böyle hareket ettiren yüz. Bu makaslama gücü. O makaslama gücü şu sıkışmış yeri makaslama yenince deprem oluyor. Dolayısıyla şimdi bu sıkıştırmanın eğer kırıklar içine sıcak su girirse bu sıkıştırma gücünü sürtünme düştüğü için zayıflatıyor. Ve taneler arasındaki, kırıklar arasındaki boşluklara su basıncı, gazlar ve köpükler olarak girince buradaki sıkıştırma gücü dağılıyor. Yani burada bu homojen kemiğim varken böyle bunu sıkıştırırken kuvvetli sıkıştırıyorum ama kemiklerin parça kırılmış, arada sular var. Bunu bastırdığı zaman yeteri bastıramıyorum. O zaman da küçük deprem oluyor. İşte aşağıdaki sıcak sudan yukarı doğru çıkarak Santorini'de bu olmasının sebebi. Ama hemen yanında bakın şurada uçurum gibi bir tane deprem oldu. Burada büyük deprem yapıyor. O 7,7'lik. Ama bu kesimde ise şu masayı küçük parçalanmış durumda. Buradaki bu aşağı doğru inerken bunu hırpaladığı için, bunu incelttiği için buradaki aşağıdaki sıcak sular yükseldiği zaman ancak bunda şu depremden kalmış stresleri boşaltıyor. Peki bir kez daha sorayım. Bize yansır mı şampanya köpüğü depremler? Şimdi evet büyük deprem olmayacak diyorsunuz, yapmaz diyorsunuz. Santorini merkezli şampanya köpüğü depremi Evet, çok ama güzel bir soru. Hareketlilik devam edecek. Ama birincisine... Her sallantı bizi tedirgin ediyor. Bunu koyalım. Bunu net anladığım zaman Yunanlar da anlasın. O zaman Yunanlılara da sesleniyoruz. Kesinlikle onlara anlatıyorum. Çünkü burası Yunanistan gözükse de Türkiye, Anadolu Türkiye'sinin ucundaki bir bölge oluşturuyor. Evet. Yani Türkiye'ye ait bölgenin dönmesiyle Samos ve Ikara, keza aynı bu şekilde bahsettiğimiz bu Levitan, Ammarkos ve Santorini Anadolu geometrisinde. Yunanistan'ın geometrisi ise saatin yönünde dönerek buradan başlıyor Evia. Evia'dan sonra Andros, daha sonra Tinos. Böyle bir dönüş var. Bak Yunanistan'ın dönüşü saatin yönünde, Türkiye'nin dönüşü saatin ters yönünde. Rodos'taki çukurdan dolayı böyle dönüyoruz. Şimdi gelelim. Mesela bu bahsettiğim Yunanistan'da plaka olmuş kesim var. O plaka kesimler aslında eski breşleşmiş kayalar tipinde bir olay. Bir fayın önünde daha az faylı bölgede kırılmış bölgeler. İşte bu Astroplanina olsun, volkanın olduğu, şimdiki volkanın olduğu Santorini hep böyle fayın omuzunda olan, burası fay çukurmuşsa burası çukuru, burası omuzu diyelim. Buradaki bu fayın yırtılma esnasında bunları yırtmasından kaynaklanan bir olay.
Mesela orada daha ilginç bir şey anlatayım. İlginç çeker. Orada ileri sürdük gittiğimiz zaman Trikeriye diye 3 Kandil denilen bir köy var. O köyün biraz ilerisine Panagriye diye bir ada var. Adaya baktık hani bu şeye giderken. Adada çok ilginç restoranda yemek yiyoruz, bakıyoruz. Kocaman bir dosya getirdiler. 1944, sakın deprem demeyin, dünya depremi ile 48 arasında adada 5000 tane kadın sürgün edilmiş. Neden? Komünist ve partizanlar. Oo. İç savaşı var Yunan İç Savaşı'nda. Pek bahsedilmiyor. O zaman da dedik bize şaka yaptık ya adaya gelme zamanı çok geciktirmiştik. O zaman gelmeliydik. O zaman gelmek lazımmış falan diye. Ama söylemek istediğim bu şimdi devam ettiği zaman bizim bu Santorini altına ve Anhidros'un altına bu tarzda ezik bir sürü zonlar var. Onlardan çıkan sıcak sular o zonlardaki kalıntı stresi yırtarak bu artçı depremleri yapıyor. Benzeri de mesela bizim Bodrum fayı doğu batı gidiyor. Kosa dönüyor. Ama ondan sonra birdenbire fay Karpathos diye bir çukura doğru gidiyor. Rodos doğru gidiyor. Ama ikisinin arasında dönme yerinde Nisairos var. Bir şey böyle giderken, şöyle normal giderken böyle döndüğü zaman burada geniş bir alanda yırtılma oluyor. O bahsettiğim büyük fay değil, küçük yüzlerce fay. İşte benzer olay orada Nisairos'ta 2021'de ve 22'de gene yüzlerce binlere yakın, 5'e yakın deprem oldu. Yüzlerce 5'in üstünde. Hocam fay diyorsunuz. Fayı biz zihnimizde nasıl canlandıralım? Bir boru gibi hat mı? Yok. Bir enerji mi? Nedir Şimdi bu fay? bir masa daha koyalım. 2 tane tren koyun. Tren vagonu. Veya normal vagonlar var ya şimdi şeylerde kamyoncular da öyle büyük vagon gibi. Vagonun biri buralara gelsin. Burada bir vagon. Burada bir vagon. Bunları yapıştırın birbirine. Vagonların biri ters yönde batıya, biri doğuya doğru önde çeken kamyon olsun. Ondan sonra işte bu yapışıkken gitmiyor. Belli bir yere sonra tık kayıp gidiyor. Yer kabuğunda bunu düşünün. 2 tane büyük dağ var. Dağın yan yana mesela dağa çevirelim fay. Bodrum'dan denizden bak zaman hep sırtları görürsünüz. Onun aşağı doğru gittiği zaman aşağı doğru devam eden bir uçurum var ki deniz açılmış. Ama onun altında denizin altında şöyle yan yanalarmış. 2 yumruğuma bakın böyle. Sonra böyle gelmiş. Burası Gökova olmuş. Burada fayın devamı. Sonra buradan kırılmaya devam ediyor. Yani 2 kaya grubu, 2 blok arasındaki kırık hattına fay diyoruz. Şimdi senin soruna geleceğim. Mesela bu hangi sahil kasabaları bu yaz bu yazı değil de tedirgin geçirecek? Sorunu atlamayalım. Sorun Şampanya nerede oldu diye sorarsan Seferihisar'da 2011'de büyük bir depremler olmaya başladı. Pat. Hepsi 5'lik depremler. Hatta herkes İstanbul'da deprem olur derken ben İstanbul'da risk yok. İzmir'e gideceğiz ne diyorsa İzmir daha riskli dediğim için İzmir'de olunca orada bir arkadaş haber yapmıştı. Bravo hocayı bildi falan gibi. Klasik hikaye. Ama bunu bana söylemiştiniz sonra bizi İzmir'e çağırdılar. Bir dakika. Şimdi devam edeyim şeye. Burada 2011'de burada oldu. Yunanistan'da mavi şeyde ise bahsettiğim gibi Gökova'nın çıkışında Nisairos'ta oldu bu tarzda bir deprem. Akhisar'da oldu. Şu anda sorunun tam odaklı Edremit Körfezi'nin çıkışıyla Edremit Yunanistan Ege'den gelen Skiros fayı diye 2 fay var. Bakın şöyle duruyor. Fay böyleyken böyle dönmeye başlayınca şurası Bababurnu, Babakale ve Ayvacık. Sürekli orada depremler oluyor. Oradan bu kırılmış rotasyondan dolayı kırılmış küçük fayların olduğu yerde küçük depremler oluyor. Ama böyle büyük giden faylarda depremler de büyük oluyor. Depremde fayın uzunluğu, fayın derinliği ve atım miktarı deprem büyüklüğünü belirtiyor. Ve böyle baktığımız zaman gelelim aşağıya. Samos'da kırıldı fay ama onun devamı İkare'de var. İkare'deki kırılacak fay. İkare'nin önünde koca bir uçurum var. Yani Ege'deki en büyük uçurumlardan. Ada incecik ama önünde çok büyük uçurum var. Orada da bir deprem yapacaktır. O depremi hissederiz ama şu anda beklediğimiz o. Fakat Gökova'da hem içinde hem doğusunda hem batısında kırılmış olduğu için Gökova'da riski görmüyoruz.
İkara'daki deprem riski yakın mı hocam? Onu hissederiz dediniz. İkara'da şu anda oluyor depremler. Yani bu Samos fayının devamı oraya doğru gidiyor. Evet. Peki ama beklediğimiz nokta burada İzmir'de geçen günü konuştuğunuz, Beytullah'ta da konuştuğunuz hemen Narlıdere'nin önünde İzmir Körfezi'ndeki bir fay var. O 1688'de kırılan bir faydı. O fayın bir daha kırılması meselesi var. Mesela Foça'da 1709'da kırılan depremler var. 1778'de Midilli'nin güneyinde olmuş ve Yeni Foça'da hissedilmiş. 1715'te de Urla'da kırılmış bir sistem var. Şimdi burada bak zaman 1688 fayının normal olarak 1944'te Edremit Körfezi, 2017'de daha evvel de olmuştu. Midilli'nin güneyi. Midilli'de Edremit Körfezi'nden çıkan bir parça. Kaz Dağları'nın denize doğru ayrılmış bir parçası. Kaz Dağı'daki kayalar Midilli'ye gelmiş. Daha sonra Samos'da oldu 2020'de. Bodrum'da bu oldu. Burada sanki kırılmayan orada İzmir'deki fay gibi gözüküyor. Ama bir şey geldiğim zaman stres bir yerlerden gerilince belli bir yerde stres de eski yükünü azaltmış stres gölgesi olabilir gibi gözüküyor. Hocam yani, bakıldığında anlaşılmıyor mu biriken enerji? Ölçemiyor muyuz bunu? Yok, taşları sondaj yapıp taşlardaki yamulma strain ölçülür ama çok uzunlu yani ölçülmüyor. Şu anda risk taşıdığı düşünülen hemen yakın planda değil ama Narlıdere'nin kuzeye bakan kesimi, keza Karaburun'un doğu kenarı. Yani bu bahsettiğimizde İzmir Körfezi şimdi çok küçük ama İzmir Körfezi aslında bu Gediz Irmağı'nın geliştirdiği bir bölge. Doğusunda Menemen sırtları var. Batısında Karaburun var. Ortasında koca bir alan vardı. Fakat çok hızlı sediment geldiği için dolduruyor. Çanak kapanıyor neredeyse. İzmir'deki çanağın derinine bakarak fayın aktivitesi hakkında bilgi sahibi olamıyoruz. Çünkü sediment gelişimi çok hızlı. Orada zaten Çiğli'de falan hep yıkılmaların olması sebebi. Orada Narlıdere yükselen bir sırt olarak bir fay oluşuyor. Ama peki enerjinin biriktiğini ölçemiyorsak hocam neye göre öngörü yapıyorsunuz? Demin ilk sorduğun soru var ya şeye de sormuştun. Bir evvelki faya bakıyoruz. O zaman tarihsel döngüler mi? Fayın önündeki yer kazılıyor. Kazılarak faydaki kırılma emarelerini zaman içinde bakmak var. Buna şey deniyor işte hendek açarak fayların kırılma noktası. Stresine bakmak için de aslında stresi bize belirten mesela Samos depreminden sonra hangi faylarda stres var? Nereden anlıyoruz? Olan küçük küçük artçılar. Artçılara baktığımız zaman burada deprem riski var diyoruz. Ama hiç İzmir'deki Narlıdere fayın üzerinde artçılar olmadı. Demek ki o fayı oraya etkilemiş değil. Ve bu anlamda strain ölçme içinde kayaları içine karot alarak ölçülebilir ama pratik bir şey değil. Fakat anlattığım gibi olan Samos depreminden sonra etkiler nerelerde zayıf noktalar varsa oralarda küçük depremler oluyor. Şu anda tekrar söyleyeyim 1688 depremi Narlıdere fayın üzerinde böyle bir etkiyi görmüyoruz. Ben ilk defa daha bu çok 2014'ten sonra sürekli Narlıdere'yi uydudan çekimlerle, diğer çekimlerle oradaki fayı resimlerken onun güneyindeki Samos fayını da çizerek koymuştuk. Ama Narlıdere değil de Samos kırıldı. İkiden yan yana kırıldı. Biri Samos adası, biri Narlıdere adası diye düşün. Önünde çukur var, öbüründe de çukur var. Öbürü kırıldı. Bunda bu etkiyi görmedik. Ama oradaki kırılmadan dolayı burada bir etkiyi görmüyoruz. Midilli'deki kırılmadan dolayı görmüyoruz. Bodrum'daki de aynı sistemde şöyle alalım parmaklarımızı. Böyle döndüğü zaman açılıyor her biri. Burası bu yukarıdaki Edremit. Bu aşağıda şöyle alalım. Bu aşağıda Sisam. Bu Bodrum. Ama burası kırılmadı daha. Yani o bir tek kırılmayan kesim o Narlıdere fayı. Çünkü Karaburun saat ters yönde dönerek bir açılma yapıyor Körfez'e. Ama Foça'da 1709'da 39'da bayağı eski Osmanlı Camii'ni yıkan depremler olmuştu. Bu sistemin depremleri. 1688'den sonra 1700'lerde 100 yıl boyunca depremler olmuş. Onlar aynı sistemin içinde. Yani Narlıdere'deki fay
belki kırılmadı ama onun devamı Karaburun'a doğru giden kesimleri kırılmıştı. Yani cami yıkacak büyüklükte depremler silsilesi mi? Evet, 1709, 1739, 1778 depremler oldu. Midilli'den şeye kadar, Karaburun'a kadar gelen depremlerdi. Ama 1688'den sonra bir 1715'te Urla'da İskender'in yolu var orada, Urla İskender'i. Onu kesen bir deprem olarak onu 1715 diye görülebiliyor. Hocam biz şimdi deprem araştırma komisyonu toplantısında olsak, burası da o komisyonun yapıldığı salon olsa, masada siz ve ben otursak ve ben size sorsam, hocam biz komisyon olarak bir yere yoğunlaşmak istiyoruz, nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. En elzem olan, şuradan başlayın, acil diyeceğiniz yer neresi Ya desem şu anda, ne cevap verirsiniz? yani şu anda bahsettiğim gibi, peki büyük deprem olarak diyebileceğimiz Ege'de bakarsak, Ege'de gördüğümüz bir tek İzmir'deki bir boşluk var. Ama o da kendisini göstermiyor. Yani iki tarafta olan depremlerden sonra o fayda hareketlilik olsa, potansiyel stres birikmiş olsa sürekli o fay üzerinde kırıklarla artçılar orada odaklanacaktı. Ama o artçıların odaklanmaması orada daha canlılık, henüz stres biriktirmiş halde değil. Yani bir şeyi biriktirdiğim zaman stresi şurada. Bu aşağı iniyor. O zaman burada böyle bir haldeyse, bak parmaktan olduğu yerde kırılmalar başlayınca küçük tak büyük kırılma getiriyor. Ama henüz bu böyle sakinse, istediği kadar orada deprem olsun, bunlar olduğu yerde duruyor. Yani sıkıştırma gücü makaslama gücünden büyük olduğu zaman fayda bir stres yok. Etraftan gelen stresler de onda bir etki yapmıyor. Bu durumda aynı seni rahatlatacak bir soru veyahut da anlayacağın soru. Sisam'daki depremin etkileri Narlıdere fayın üzerinde bir etki yapmadı. Demek ki Narlıdere fayında önemli bir gerilim yoktu. Gerilim olsaydı onun etrafında suyun kova dolmalı ki dolduktan sonra musluğu açtığı zaman buradan taşsın. Ama kova dibindeyse istediği kadar musluğu aç, oradan taşmalar olmuyor. O taşmaları da bu büyük fayların etrafındaki, aspartlerin etrafındaki stres noktaları diye düşünebiliriz. Erzincan için de aynı şeyi söyleyebilir misiniz hocam? Kovanın dibinde su var, henüz taşmaz diyebilir miyiz? Erzincan'da kova tamamen boş ama Erzincan'ın doğusunda Tercan olmalı. Tercan'dan doğuya doğru Yedisu, oradan da Karlova'ya kadar giden bir hat var. Karlova'ya gelmeden üçe ayrılıyor. Biri yukarıdan Varto'ya gidiyor, biri aşağıdan Bingöl'e doğru giden. Ama orada bu stres transferlerini çalışan bir fayda, stres sıkıştırma gücü, makaslama gücü fayı sıkıştırıyor. Fay kırılınca stres drop aşağı düşüyor. Ama öbür yandaki faylara stres aktarıyor. O da bir daha kırılıyor. Bu anlamda Coulomb stres transferleri olarak Stein burada stres boşluğu olarak Yedisu'yu görüyordu. 1784'ten beri kırılmamış olduğu için orada onu bekleniyor. Sürekli beklenir. Erzincan'da 2012'de bir deprem toplantısı yapılmıştı. O toplantıda 3 yer söylemişim. Biri Yedisu, biri Sivrice, Elazığ'daki 2012'de bu. Öbürü de İstanbul'daki, bütün İstanbul derken ben Silivri demiştim. Silivri'de oldu 2019'da 5.7. Sivrice'de oldu işte bildiğimiz 6.8. Ve Erzincan'da Yedisu'da olmadı. Yedisu herkesin söylediği Yedisu. Bunun bu kadar göze batması sebebi de Stein'ın bütün fayların analizini yaparak Marmara Denizi'ne getirdiği ve bundan sonra Gölcük'te yeni deprem dediği yerde bilen bir kişi. Ama Stein'ın da bildiği, beraber olduğumuz bir nokta var. Stein bütün arkadaşlar ada payına doğru depremi götürüyorken o hayır Yalova-Çınar kıyısından gidecek diyordu. Yalova-Çınar kıyısından gidince yakın zamanda Yalova-Çınar kıyısında bir deprem olabilir 7'lik diyordu. Bütün 30 yıllık kestirmeler Top Pars'ında buna ait. Ama burası 1894'te kırıldığı ortaya çıkınca artık orada kırılacak bir stres yok. Buradan stres aktarılıyor buraya ama kova boş. Kovanın içine bir miktar su alabiliyor. Şimdi bu duruma bakınca bu Stein'ın kestirmesiyle bu verildi. Öbürü de Bingöl olarak belirtiyor. Bingöl'den aşağıya, Karlova'dan Bingöl'e doğru giden kesimde diye belirtiyor. O yüzden de bütün arkadaşlar sık sık bunu söylüyorlar. Ama bir tane 4'lük bir deprem oldu. Bir tane Hınız'da, Erzurum'da bir 4'lük deprem oldu. O Varto'nun devamı olan bir hatta. Ama yani bu boyutuyla baktığımız zaman eli kulağında diyebileceğimiz daha belki Adana diyorum
Maraş Doğu Anadolu fayı, Pazarcık, Gölbaşı, Erkelek ve oradan da Pötürge'ye giden fay ile aynı şekilde Pötürge'den Çelikan, Doğanşehir, Elbistan giden fay gibi açık görülen bir kesim yok. Bunlar kırıldı. Üçüncüsü de zaten tespit ederek oradaki koyduğumuz dağ yani Amik Ovası içinden giderek Antakya'ya giden fay hattı. Bu üç fayı çizmiştik. Onun gibi gözüken bir fay yok yani şu anda. Emlak piyasasını alt üst edecek bir soruyla geliyorum. İstanbul'un zemini en güçlü semti hangisi? İstanbul'un en güçlü jeoloji haritasına baktığım zaman Paleozoik kayaları var. Yani nereler bunlar? Aydost, Çamlıca ve ondan sonra bu Kadıköy'e doğru gelen eski Paleozoik kesimleri sağlam kayalar. Ama onların üzerinde mesela aralarında göller, dereler var. Dereler içinde, çökeller içinde zemin bu anlamda zayıf zeminler oluşturuyor. Bir tek ama Çamlıca ile Kadıköy mü güçlü başka? saydı Aydos dediğim bütün o Maltepe, Kartal, bütün sırtları çok sağlam. Yani Bostancı'dan Kuzeyi. Bostancı kıyısında zayıf yerler var. Orası kıyıda ama yukarı doğru çıkardığınız zaman bütün o bölgeler çok sağlam bir zemin üzerinde. O yüzden de herkes oralara giderek tamamen yeşil alan orada kalmadı. ben modaya her geldiğimde çok tedirgin olurum. Ki çocukluğumun burada geçtiğini biliyorsunuz. O sıkışık evler Allah muhafaza Allah muhafaza dedirterek. Bak, moda güçlü mü? Moda'nın şimdi düzlük yeri burası, zemin kötü. Ama yukarı çıktığın zaman plajın da olduğu kesim böyle sırt kesimler gravak dediğimiz sert kayalar içine yok. Niye güçlü güçsüz ayırıyoruz? Bakın eğer avucumuz içinde bir kum varsa içine su döktüğümüz zaman kovanın içine bir sürü su oluyor. Deprem anında bunu sıkıştırdığımız zaman sıkıştırma, makaslama gücü bütün stres buna gelince bunu sıkıştırıyor, içindeki suyu boşaltıyor ve hacim çökmesiyle Antakya'da olduğu gibi bütüne çöküyor. Antalya sünger üzerinde olan bir yapıydı. Ama Paleozoik kayalar suyunu boşaltmış olduğu için hani Çamlıca gibi onlar da böyle bir kaya hacim küçülmesi olmuyor. Onlar da risk nedir? Mesela içinde çatlaklar var. Çatlaklardan su geçiyor. Ama bu su binayı çürütüyor ama kayayı çürütmüyor. Kayanın çürüklüğü bu bahsettiğimiz hep aynı yerde. Pore pressure dediğimiz olay hani taneler arasında kaya kırıksa içine sıcak su girerse o sıcak sular zorlamış şişirilmiş gibi bunun içine bastırırsak suyu bastırıyor basıncı artıyor. Ama o basınç bunun sıkıştırma gücünü yok ediyor. İstanbul'un zemini en kötü semti. İstanbul'un zemini en kötü semti baktığımız zaman iki formasyon var. Miyosen yaşlı. Hatta bir fosil de bulmuşlardı. Onun altta çakıl taşı var. Miyosen çok genç. 10 milyon yıl, 14. Onun üstünde killer var. Onun üstünde tekrardan kireç taşı var. En üstte gene killer var. Killerin üzerinde çakıl taşı olduğu yerde sular geliyor. Çakıl taşı da birikiyor. Çünkü sulardan akıp gitmiyor. Çakıl taşı ağırlaşıyor ve heyelan yapıyor. İkincisi o zemin olarak çok tutturulmamış. Yani neresi? Bakırköy'den başlıyor. Hatta İstanbul'un bütün o Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısı bu formasyondan oluşuyor. Bakırköy'ün neresinden başlıyor hocam? Şeyden başlıyor ya. Yani Topkapı'dan daha da ileriden. Bütün o Yeni Kapı'dan başlıyor. Bakırköy'e. Zeytinburnu, Bakırköy. Oraya kadar giden öyle bir formasyon Ucu var. nerede bitiyor? Ataköy'ü kapsıyor mu? Ataköy'ü de kapsıyor. Çekmece'ye kadar geliyor. Kuzeyden nerede bitiyor diye sorarsak hemen kuzeyde şimdi yeni site yapmışlardı. Esenyurt'un kuzeyindeki Bahçeşehir. Onun hemen yanında Sazlıbostan. Orada da Eosen yaşlı bir kireç taşı geliyor. O sağlam. Biraz daha kirli bir kireç taşı. Orada basin temel biraz daha sağlam hale geliyor. Ama bu bahsettiğim bu bölgedeki zeminde eğer bunun morfolojisi yüksek olan yerlerde, avcılarda, Çekmece'de ve o kesimlerde kıyıda bu çakıl taşlarından dolayı sürekli heyelanlarla tabakalar aşağı doğru kayıyor. Deprem olmasa bile. Tıpkı Antakya'daki gibi mi? Antakya'dakiler gibi değil. Antakya'daki stabil ama onlar sıkıştığı için hacmi çöküyor. Buradaki o durduğu yerde yağmurdan sonra aşağı heyelan olarak kayıyor. Yani bütün bu Çekmece, Büyükçekmece kıyılarında heyelanlı bölgeler bu tarzdaki bu mekanizmadan dolayı. Peki burada bir deprem olursa 6'lık deprem bizim bahsettiğimiz şeyde Silivri ve Kumburgaz'da buradaki bu 6'lık deprem bunları rahat rahat kaydırıyor. Üzerindeki bina
aşağı doğru kayıyor. Şimdi bile Bu saydığımız hattaki binaları kaydırabilir. heyelanlı olan bölgeler altı kaydırıyor. Mesela şimdi bile orada heyelanlar kaydığı için binaların altında heyelanlar altı boşta kalıyor. Heyelanlar kaymasın diye kazık çakıyorlar, foya kazık gitmesin diye ama böyle bir depremde bunlar aşağı doğru kayıyor. O açıdan riskli. Deprem Hocam açıdan değil. bahsettiğiniz yerde de çok lüks konutların olduğu yer. Yani oralara ben bakmıyorum. Yani insanların psikolojisine bakmıyorum. Ben sadece anlatılan durumu söylüyorum ve o durumla mesela bana sordu orada çok eski bir belediye başkanı geniş bir arazisinde de zeminini inceletmek istiyor. O çeşitli yerlerde onay alamamış. Belki bizim sağlam bakarsak diye baktım burada dedim bir şey yok. Bir daha merhabamız bile kalmadı adamla. Ne Ama- yok dediniz? Sağlam mı dediniz? Hayır, heyelan var burada. Hiç buraya uğraşma. Buraya uğraşma dediniz. Yani kazık mazık çakıp da iyileştirme olmaz bu zemini. Uğraştı mı Şimdi peki o belediye sanıyorum başkanı? bizim arkadaşlar orada park yapmışlar oraları. Park. Yani bu Yakuplu'ya doğru giden kesimdeydi. Ama oradaki yandaki Kireçtaşı üzerindeki binaya alıyor 30 katlık granit olan bir yerde diyelim 25 katlık bir bina yaparsın. Ama yanında hemen o bak komşu 25 kat almış diyor. Bizim ise niye alamıyoruz? Çünkü sen çukurdasın. Bak buradan diyorum burası çukur. Moda sağlam diye ayırıyoruz. Parsel noktasını ayırmayınca insanlar da mal canın yongasıdır diyerekten arazisinin değeri düşmesin diye orada da 30 kat almak istiyor. Ama belediye de çeşitli baskılarla onu alıyor en sonunda. Evet. Ah işte ah. Hocam peki İstanbul'un imarını konuşuyor olsaydık siz özellikle hangi semti sadece park olarak boş bırakırdınız? Buraya sadece park yapalım Ya ben derdiniz. öyle bir yetkim yok. Ya yani sohbet onu ediyoruz ama hocam. o varsayım olur. Ben varsayımları konuşmuyorum. Yani Ya buraya bina dikmeyelim, burayı park yapalım. Ya da boş bırakalım. diyorum ama bunun ötesinde şuraya değil. O apayrı bir soru. Yani parsel bazında anlattığım yerler park olacak yerler. Ama Tamam. İstanbul'un en güzel yerleri de oralar. Mesela Boğaz'ın sırtları çok sağlam gördüğü gibi bütün şeylerden. Ve bu Çamlıca Anadolu Hisarı, sağlam canım oraları sağlam. Kavacık. Yani Boğaz sırtları bütün Paleozoik kayalar. Paleozoik kayalarda. Ortaköy. Bütün hepsi iyi. Yani Halic'in kuzeye Beyoğlu'na çıktığı zaman bütün sağlam kayalar. Ama kıyılar dedim sana söyledim ya Yenikapı'dan tren istasyonuna gittiğin yerde trenin Florya'ya kadar giden hatta Çekmece'ye kadar giden tren rayının oturduğu yerler zeminleri Miyosen ben mühendislik lafı kullanmıyorum. Miyosen çökelleri dediğimiz o zayıf çökeller var. Öbürü sağlam zayıf mühendislik lafı. İnşaat mühendisliği. Çok iyi anladım. Çok güzel ifade ettiniz. Siz taşın cinsini söylüyorsunuz. Ve onun dayanıklılığını söylüyorum. Onun evet. dayanıklılığını söylüyorsunuz. Tren hattının olduğu bölgede de işte bu dayanıklı olmayan taş var diyorsunuz. Evet ama bu taraftaki tren hattı zaten bilip gitseniz görüyorsunuz Göztepe'de, Erenköy'de bütün yan taraflar zorla açmışlar kanalı. Sağlam. Sağlam kayalar, suyu olmayan kayalar. Göztepe'nin zemini sağlam. Buradan o sonuca varıyoruz. Ama siz demiyorsunuz, ben diyorum. Hocam Göztepe'nin arka tarafı var, zayıf sana söyleyeyim. Yani bu Kurbağalıdere'nin arkasından giden dümdüz bir yol var. Oralar zayıf zemin. Ben yukarıdaki zemini söylüyorum. Yani alüvyon zeminler dediğimiz zeminler var. Onlar içinde suyu barındırdığı için sağlam oluyor. Ama insanlar da eski maydanoz tarlaları Antakya'da şimdi ne yaptılar? Yıkıldı, battı. Ama yine o tarlaları inşaata çevirmek için değişik bütün zorlamalar yapılıyor. yine değil mi hocam? Evet. Depremin hemen ertesinde İnsanlar da öyle bu bakar. konuyu Mesela alüvyon konuşmuştuk. var orada, Asi Nehri'nin alüvyonu. Oradaki o alüvyonun üzerinde gene yapıyorlar ama sağlam yaptık, perdeli yaptık, merdeli yaptık diyorlar. Hocam baharda sizinle bir Antakya'ya gitsek nasıl olur? Bu sene çağırdılar beni Antakya'dan ve Maraş'tan. Gelin 6 bayram Şubat'ta sonrası bir Antakya yapalım sizinle. belki gideriz, evet. Çünkü şöyle söylüyorum, artık yoruldum böyle, senin aklına geliyorum. Yoksa Antakya'ya Eczacılar Odası Başkanlığı istedi. İlle de ya dedim ben şimdi söz veririm size gelemem. Veyahut da gelirsem de bütün programım yani tembelleştiğim program bozulur. Benzeri de Kıbrıs'tan çok çağırdılar bu. Kıbrıs'ta dediler hocam deprem buraya geliyor diyorlar. Yıkılıyor. Bütün rezervasyonlar iptal edildi. Bir hanım ısrarla etti orada telefon etti şöyle yaptı falan. Ya dedim burada ben çıkacağım İstanbul'dan havaalanına gideceğim. Oradan Kıbrıs'a geleceğim bilmem ne.
Size derim bak anlattığım var televizyonlardan, Yeni Çağ'dan izleyin onu. Antakya'ya gidelim, kebaplar benden. Evet, tamam. Çok teşekkür ederim Ben hocam. teşekkür ederim. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz.